hemen hızlıca geçiyorum. Karavan arkada. Manzara böyle. Arkada mükemmel bir gün batımı. Tabii ki gece burada kalmayacağız. Rendeyle falan uğraşamayacağım. Yeni bir bölümden daha merhaba arkadaşlar. Bugün Karadeniz sahil boyunu, Batı Karadeniz sahil boyunu gezeceğiz. Sinop'tan çıktık. Karabük'e doğru, Zonguldak'a doğru gidiyoruz. Amasra'ya doğru. İlk durağımız Ayancık, Sinop Ayancık ilçesi. Sonrasında Kastamonu, İnebolu vesaire gezip bugün Amasra'ya gezeceğiz. Bugün böyle güzel bir bölüm olacak. Drone görüntüleri falan alacağız size güzel yerlerde. Şimdiden iyi seyirler. O kadar güzel yollardan geçiyoruz ki. Sağımız yeşil. Solumuz yeşil. Her yer mükemmel. Yeşile doyduk arkadaşlar. Ormana bakın. Çok iyi. Bu arada eski bölümleri izlemediyseniz şiddetle tavsiyedir. Eski bölümlerimize de bence bir göz atın. Çok güzel yerler gezdik, çok güzel yemekler yedik, güzel deneyimler yaşadık. Kanalımızda eski bölümleri bulabilirsiniz. Ayancık'a 37 kilometre, Kırklareli'ne 69 kilometre, Bartın'a ki bugün oraya ulaşmayı düşünüyoruz. 320 kilometre yolumuz var. Yollar bu şekilde denize açılıyor arkadaşlar. Karşıdan da güzel bir karavan geliyor. Hemen selamımızı verelim. Çok yurt dışı plaka gördüm burada. İl dışından gelen çok var. Yine yurt dışı. Çok merak ediyorlar Sinop'u. Çok bilinen bir yer. Hemen yanımız deniz bu arada. O kadar güzel ki manzaralar. Her yer yemyeşil. Yani insan bu evlerde neden yaşamıyorum diyor kendi kendine. Harika. Güzel manzaralar buldukça size aktaracağım. Böyle çok güzel yollardan geçiyoruz. Karşısı deniz manzarası. Bayılıyorum böyle Karadeniz'in deniz kenarı mahallelerine böyle. Çok iyi. Arkadaşlar karavancı olmak yolda bile boş durmamayı gerektiriyor. Hemen bunu örneklerle gösteriyorum. Geçen bölümde hatırlarsanız Sinop'ta fasulye almıştık. Taze fasulye. Geçen yıl da almıştık Karadeniz fasulyesi ve çok sevdik. Bu yıl görünce pazarda dün fiyatı da gayet uygundu. Bizim oranın yarı fiyatı yani. Daha geniş. Kılçıksız ve bayağı geniş şöyle. Taze taze oluyor bunlar. Geçen yıl arkadaşım vermişti sağ olsun, orduya uğramıştık Aslı. Oradan almıştık. İncir yok ya, keşke incir olsa taze taze. Yol kenarında ürün satan amcalara denk geldik de armut falan satıyorlar, elma armut. Keşke incir olsa, hemen dururdum. Çünkü ailecek ekmek arası incire bayılıyoruz. Çok güzel bir Karadeniz köyünden geçiyoruz. Manzarası böyle ormanın içerisinde. İnsanlar odunlarını falan hazırlıyor kış için. Bir yanı deniz manzarası, bir yanı orman manzarası. Çok güzel. Yolda olmayı bu yüzden çok seviyorum. O kadar güzel ki. Şimdi Sinop Ayancık'a giriş yapıyoruz arkadaşlar, şehir merkezine doğru. Dediğim gibi güzel bir bulabilirsek yemek yiyeceğiz. Sağa mı girelim, sola mı? Sağa girelim bakalım. Şimdi Ayancık merkeze geldik. Burada Özdiyarbakır sofrası varmış. Oraya geçiyoruz. İlk defa geldiğim için bilmiyorum ama sanırım burası ana cadde. Çünkü çok işlek. Hemen burada Özdiyarbakır sofrası. Mezeler geldi arkadaşlar. Babamın yanında en çok şalgam gider. O yüzden şalgamımızı söylüyorum. Böyle güzel bir çiğ köfte, ezme salata ve normal salata yani.
Bu da İlfase'nin ilk balısı. Adana geldi. Adana'yı da şu şekilde zırh bilgisiyle dağılıyor. Hayır. Lahmacun geldi arkadaşlar. Lahmacun bu kadar. Böyle. Parmağımdan büyüklüğünü anlayabilirsiniz. 2 karış, 1,5 karış falan yaklaşık. Arkadaşlar restorandan çıktık. Hemen fiyatları söylüyorum. 1 adet Adana 450, 1 adet kanat 480, yarım çorba 70, şalgam 55, 1 adet lahmacun 120. Arkadaşlar hatırlarsınız buralara sel vurmuştu. Sonradan böyle betondan tekrardan dereler yapılmış. Genişletilmiş. Genişletilmiş. Rabbim tekrarını yaşatmasın inşallah. Çok kötü günler geçirdi buralar. Dereler bayağı bir genişletilmiş. Şu an hiç su yok ama işte böyle bazen doğa hafızası dediğimiz bir olay var. Unutmayınca unutmuyor doğa. Gördüğünüz gibi kocaman dere yapmışlar. İçerisinde hala harfiyatlar var. Dereyi büyütmüşler. Bir ara hatırlıyorsunuz Sinop'a ve Kastamonu'nun ilçelerinden birkaçına sel felaketi vurmuştu. Sel yaşanmıştı. Eğer selin izlerini görürsem yine paylaşırım. Dostlar umarım videolardan sıkılmıyorsunuzdur. Görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz ona göre dikkat ederiz. Örnek veriyorum. Şuna dikkat edin. Ya da şu çok sıkıcı oldu. Şöyle böyle. Hani biz tüm önerileri açığız. Şikayet ettiğiniz ya da sevdiğiniz bir şey varsa lütfen yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Biz hepsini dikkate alıyoruz. Edep adap çerçevesinde yapılan tüm yorumlara önem veriyoruz arkadaşlar. Yorumlarınız bizim için değerli, yorum yapmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da keza aynı şekilde unutmayın. Mahalle yoluna bakar mısınız? Dağ başındaki yolun güzelliği ya. Çok güzel. Aşırı iyi ya. Yollar bayağı tehlikeli. Hı, 2x kadar yaklaşıyormuş. İnsanlar ağaçları kesmeye kıyamayıp evin içinden geçiyor. Dostlar çok güzel bir köyden geçiyoruz. Ya o kadar güzel videolar izletmek istiyorum ki size. Köyler, gördüğüm tüm güzellikleri çekmek istiyorum. Yani sıkıyorsam kusuruma bakmayın. Yani evlerin hepsi birbirinden güzel. Şu aradaki manzarayı görseniz böyle bir şey yok yani. Bakın al. Karşıdaki eve bak. Önünde mis gibi çardağını yapmış. Uçurumun kenarında. Yaylanın merkezinde ana cadde. Çok güzel. Buraların hepsi Sinop'un köyleri arkadaşlar. Böyle şu an dağ başından İnebolu'ya doğru gidiyoruz. Kastamonu'ya doğru. Çok güzel yerler ya. Gerçekten. Buradaki insanlar çok şanslı. Yani şu manzaraya bakar mısınız? Böyle bir olay yok. Çok iyi. Şöyle yol kenarı bir yerde durduk arkadaşlar. Köylerden geçerken. Bir teyzem baktım aşağıda bir şey kaynatıyor şöyle. Tencerede yoldan giderken. Döndüm geri geldim. Aşağıda bir şey kaynatıyor teyzem. Burada düğünlerde kültürmüş. Teyzem diyor bizim düğünler dört dörtlük olur. Baklava hamuru şerbetiymiş. Şöyle aşağıda kaynıyor. Görüyor musunuz bilmiyorum. Tavuğun arkasında. Şimdi erik toplamış bize sağ olsun, bir de baklavadan ikram etti. Eline sağlık teyze. Afiyet olsun, ye baklava ye. Ben seni çekeyim. Bir tadına bak bakalım. Yeni şerbetini yeni Bizim de. köylerde hiç baklava falan olmaz. Çok güzel yapmış. Cevizli. Daha yeni yumuşayacak Çok güzel. biraz. O yarın sabahı da yumuşayacak. Güzel Yarın olur. mı yenecek? Ancak güzel Son gece olur. yiyebilirsin. Hamur içine alır şerbeti komple Hı. müslü olur. Organik erik.
Dalında. Cennet buralar. Teyzem dedi karşıdaki bahçede bizim. Oradan fındık alabilirsiniz. Fındık yeme zamanı oldu dedi. Şimdi poşet aldım karavandan. Çok az bir fındık alacağız. Tadımlık taze çiğ fındık. Şöyle. Çok güzel. Hemen yanında elma bahçesi. Burada böyle fındıklar. Şöyle. Çok güzel gözüküyor ya. Baksanıza. Çok az toplayayım gidelim. Arkadaşlar. Dalından topluyorsunuz böyle. Karadeniz'in en çok bu sıcakkanlılığını, samimiyetini, işte böyle doğallığını seviyorum. Teyzem sanki 40 yıllık akrabamız gibi. Buradan kendisine teşekkür ederim. Evimizi topladı, tatlımızı verdi, suyumuzu ikram etti. Gördüğünüz gibi bahçeden direkt topla diyor, yani meyveni topla diyor. Ne diyebilirim ki? Güzel ülkenin güzel insanları. Allah hepsinden razı olsun. Çok güzel. İnsanların böyle kendi bahçelerinde mis gibi fındıkları var. İnsan bir kıskanmıyor değil yani arkadaşlar. Hasılatımızı topladık. Şöyle. Şimdi karavana geçiyoruz. Biz buradan artık yola devam. Teyzemler bizi uğurluyor. Her şey için teşekkür ederiz. Teyzemlerin İstanbul'daki çocuklarına da buradan selam olsun. Bu nereden geldi belli. Hadi Allah'a emanet. Çok iyi. Hadi Hadi iyi günler. Hadi Allah'a emanet. Sağ olun siz de. Elif Ahsen şimdi anneannesinden aldığı fındıkları höpürdeterek yola devam ediyor. Nasıl Elif Ahsen, güzel mi? Yerim seni. Afiyet olsun kızım. Ve tekrar yaylalardan deniz kenarına indik. İnsanlar şurada görüyor musunuz bilmiyorum. Küçücük takalarla balık avlıyor. Demek ki oralarda balık var. Çok iyi. Çok güzel. Deniz de çok güzel gözüküyor.
Bu arada İnebolu'ya tam 1 saat 6 dakika yolumuz kaldı arkadaşlar. Sinop Türkeli'ye girdik arkadaşlar. Şu an Türkeli merkezdeyiz. Dostlar şimdi İnebolu'ya çok az bir yolumuz kaldı. Yaklaşık 26 kilometre. Böyle çok güzel, hemen yola devam ederken güzel bir koy gördük. Hacı Veli Mahallesi. Aşağıda insanlar böyle yüzüyor. Elif Ahsen'in annesi denize girecekmiş burada. Ben de şu ileride size çok güzel bir kayalık var. Bazalt kayalıkları. Bazalt kayalıkları. İnebolu'da. Hemen burayı bir drone'la çekeceğim. Dostlar mahalleye girdik, hemen böyle burası giriş. Şu karşısı ana yol, İnebolu yolu. Böyle buradan koya iniliyor. Şöyle. Birazdan ineceğiz. Ben de şimdi kızlar denize gidecek. Taze fasulye hazırlayacağım. Tenceremiz nerede hayatım? Tencere mi? Hı hı. Taş tavada yaparsın. Şaka yaptığını söyle bana şu an. Niye? Onda yaptık ta şeydeyken, Kaş'tayken. Hatırlıyorsan. Yola çıkarken tencere almayı unutmuşuz arkadaşlar. Ya var da küçük küçük. Hı hı. No. Bugün bir ilke imza atıp saç tavada yeşil fasulye yapacağız. Ya tencere bu. Çünkü tencere almayı unutmuşuz. Bakalım böyle nasıl oluyor. Fasulyeyi doğruyorum yine. Hı hı. Alta soğanlarımızı, Koymayalım. alta soğanları doğruyoruz. En son bunu artık su koyup pişireceğiz. Domatesi olabildiğince küçültüyorum ki erisin içinde, ağza gelmesin. Şöyle. Yemeğimiz pişmeye hazır. Bunu kenara alıyoruz. Suyunu koyup ateşe koyacağız ama şu an değil. Şu an sadece hazırlık yapıyoruz. Şimdi aşağıya iniyoruz. Hemen böyle. Çok güzel bir plaj var burada. Elif Ahsen'i de giydirdim. Şurada oturup saatlerce vakit geçirdiğinizi düşünsenize. Mükemmel değil mi? Annemiz orada yüzüyor. Kapımız açık kalmış. Kapımızı kapatalım da gelelim Elif Ahsen. Şimdi sahile iniyoruz. Karavanı şöyle arkaya bıraktık. Elif Ahsen. Annemiz yukarıdan geldi ama bizim için önemli değil tabii bu. Biz dağda bayırda yürümeye alışığız.
Annemiz şöyle yüzüyor açıklarda. Burası biraz kayalık arkadaşlar. Yüzmeyi biliyorsanız gelin. Büyük ihtimal kayarsınız yüzerken. Hani biz serinlemek için geldik. Paletlerimiz falan yanımızda. Yüzüp yola devam edeceğiz. Ufak bir serinleme molası diyebiliriz yani. Elif Hasen'le sahilde bekliyoruz şimdi. Annesine sesleniyor, gel beni al diye. Gidecek mi kızım? Yüzelim mi? Hadi git. Hadi git. Biz şimdi bu güzelim koya veda ediyoruz. Oradaki balıkçı teknesini görüyor musunuz? Çok iyi. Abi ağ atmış. Ağları çekiyor. Manzara çok güzel. Şimdi biz yola devam ediyoruz. İspanya sahili gibi. Evet, şu an Abana'ya giriyoruz arkadaşlar. Bu az önce görüntüleri izlediğiniz bölüm de zaten Abana'da, hemen sahilin ucunda. Böyle çok güzel bir plajları var. Yukarıda çok güzel bir kafe görüyorum. Hemen şurada. Çok güzel. Karşıdan da bir tane motokaravan geliyor yine. Gün batımında sürmek en sevdiğimiz. İnebolu'ya doğru devam. Sonrasında yolculuk Amasra. Cide ve Amasra. Abana gerçekten her yer motokaravan. Sahil özellikle. Ücretsiz bir sürü koyabileceğiniz park var. Hani aklınızda bulunsun. Gelirseniz motokaravanınızı buraya park edebilirsiniz. Selin bastığı dere arkadaşlar, Abana. Aynı şekilde burası da sel altında kalmıştı. Sinop'un ve Kastamonu'nun bu ilçeleri sel baskınından çok etkilenmiş arkadaşlar. Oradaki teyzeyle muhabbet ettiğimizde işte evin önünde bize tatlı ve su ikram eden, erik ve fındık ikram eden, saymakla bitmiyor maşallah. Teyzeyle muhabbet ettiğimizde Ayancık Devlet Hastanesi hemen o genişletilen derenin kenarındaydı. Teyzenin dediğine göre hastanenin zemin katı komple su olmuş. Yani bayağı taşmış orası. Bildiğiniz dere değil artık. Dereden sonra da bayağı bir taşmış. Rabbim tekrarın yaşatmasın. Tüm ülkeye geçmiş olsun. Hala hasarları giderilmeye çalışıyor. Dereler hala genişletiliyor. Üzerinden kaç yıl geçmiş olmasına rağmen. İnsanlar böyle teknelerle balıklar avlıyor arkadaşlar. Mis gibi, mis. Küçücük bir mescit yapmışlar, onun minaresi. Kıyı boyu böyle çok güzel. İnsanlar uçlara gelmiş balık avlıyor şu an limanda. Mükemmel. Dere boyundaki evlere bakın. Harika.
Şu evlerin güzelliğine ya, maşallah. Çok güzeller. İnebolu'ya geldik. Arkadaşlar. Yolumuz kısaldı bayağı bir. Burası Kastamonu'nun sahil kenarındaki en güzel ilçelerinden bir tanesi. Şu an şehre giriyoruz. İnebolu böyle dağ yamacına kurulmuş güzel bir ilçe. Böyle dağa doğru çok güzel evler çıkıyor. Hemen sağ taraf deniz, sol taraf dağ. Ve o kadar güzel bir orman var ki evlerin arasında ve üst tarafında. Tablo gibi. Böyle tarihi evler. Size şimdi yollarda olmanın güzelliklerini hemen gösteriyorum. Karşımda 2 tane çok güzel ev var. Umarım görülüyordur. Onun haricinde öyle bir manzaraya durduk ki. Hemen hızlıca geçiyorum. Karavan arkada. Manzara böyle. Arkada mükemmel bir gün batımı. Tabii ki gece burada kalmayacağız. Çünkü burada alkol alıyorlar. Hemen arkada araçta gördüm. Sıkıntı yaşamak istemiyorum arkadaşlar gece. Biz sadece bir yemek yiyip devam edeceğiz gece çok ilerlemeden. Çünkü bura eminim dolacaktır birazdan. Biraz video editi yapacağım sizin için. Hemen yemeğimizi ocağa koyalım. Elif Ahsen önde uyuyor. Yemeğimizi hemen pişirelim. Şöyle koydum. Altını yakalım bir an önce pişsin. Şöyle bir manzarada edit yapıyorum. O kadar güzel bir gün battı ki şu an. Efsane bir gün batımı izledik. Çok iyi. Bu arada size video yetiştirmeye çalışıyorum. Yani şöyle bir manzarada. Umarım bir beğeni atarsınız. Kanalımıza abone olursunuz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Dostlar, gördüğünüz üzere akşam saat 10 oldu. Öğlen saat 12 gibi Sinop'tan çıkmıştık. Biz hala yoldayız. Bu bölüm biraz yol üzerine bir bölüm oldu. Yol manzaralarını aktardık size. Sağda kirpi var bir tane. Yolda önümüze bir sürü tilki atladı, yabani hayvan gördük, kurteni yani küçük yavru kurt gördük, kurteniyi gördük. Yani gece olunca hayvanlar yoldan karşıya geçmeye çalışıyor sanırım ve farlar uzun olduğunda size bakarak gidiyorlar. Cide'ye yaklaşık yarım saat bir yolumuz kaldı. Bu gece Cide'de kalıp yarın size Cide Gideros koyunu ve yol üzerindeki güzellikleri gösterip Bartın Amasra'yı gezmeyi düşünüyoruz. Gel de anneciğim. Gel de. Çağır. Kafanı vurdum işte. Gel de Elif Ahsen. Hadi gel de. Tamam. Şöyle çok güzel bir yerde, hemen deniz kenarında. Ağustos ayında olmamıza rağmen hava o kadar serindi ki gece. Hiç klima vesaire açmadık. Çok rahat uyuduk gece, pencereler açık. Ta ki saat 9 olup güneş tepemize çıkana kadar.
Cide'ye en son yaklaşık 4 yıl önce gelmiştim arkadaşlar. O günden bugüne Cide gerçekten çok büyük yol kat etmiş. Çok yani çoğu il merkezinden daha büyük diyeceğim. Sahilleri çok güzel. Dün gece saat 12 civarı geldik biz sanırım. Her yer o kadar cıvıl cıvıldı ki. Her yer dondurmacı, parklar dolu. Yani gelmeden ne dediğimi zaten anlayamazsınız ama. Dün o kadar yorgunduk ki kendimizi zor attık buraya. Yoksa size etrafı gezdirecektim. Gece 12 olduğu için çok dışarıda vakit geçiremedik. Direkt yatağımızı serip yattık yani. Yol bizi çok yordu. Eğer Batı Karadeniz tarafına gelecek olursanız dediğim gibi önceki bölüm izleyen arkadaşlar bilir. Yollar çok kötü. Sürekli virajlı. Yani 4 saat gösteren yola biz 6-6,5 saatte geldik karavanla. Rampalarda vesaire hızlanmak, işte virajları alırken yavaşlamak. Bunlar mecburi şeyler olduğu için yol bayağı bir uzadı. Batı Karadeniz şeridini bizim gibi Sinop'tan Bartın'a kadar araçla geçmeyi düşünenler yani bir kere daha düşünsün. Bizi çok hırpaladı. Yol bildiğiniz bizi dövdü yani dün. Virajdı, sürekli viraj, iniş, çıkış, iniş, çıkış. Bayağı bir yorulduk. Şu an olsa gelmem sanırım o yolu. Ama buradan sonrası güzel. Yani Bartın, Amasra arası zaten çok uzak değil. Yaklaşık 1 saat 15 dakika kadar sürüyor. Güzel kısmı kaldı. Şimdi bir kahvaltı yapıp hemen yola çıkacağız. Cide'nin yöresel bazlaması varmış arkadaşlar. Şöyle markette satılıyor ikili. Puf puf taze, daha sabah gelmiş yeni. Şimdi bundan aldık. Güzel bir çakallı menemeni yapacağız. Biliyorsunuz Samsun Çakallı'dan da geçtik. Menemeni de denedik. Artık nasıl yapıldığını biliyorum. Hemen güzel bir çakallı menemeni yapalım. Babişko. Ne oldu? Şimdi Elif Hasen'le çakallı menemeni yapacağız. Değil mi babacığım? Önceki domatesten kalmış mıydın? Hemen bakıyorum. Çekmecede 3 tanesi. Var galiba. Ama bunlar daha sağlam. Onlar ıslanmış ne olduysa. Şu Bursalardan alayım. Bunlar bitsin. Domateslerin kabuklarını soyup şöyle anam babam usulü yani gelişi güzel doğruyorum. Sonra bunları presleyeceğim. Blender'da çekilmiş gibi olacak. Rende ile falan uğraşamayacağım. Setini al üçlü. 3'e gerek yok. Bir tane bunun şeyi lazım. 2 küçüğü. Ye kızım ye. Mammıştı o. Hepsini talan etme biberlerin ya Elif Hasen. Mamma işte ye. Ah domates. Al. Domatesi çok seviyor Elif Hasen. Yani sabahtan akşama kadar domates verin tuzlayıp bayıla bayıla yer yani öyle bir şey. Şimdi domates sosumuzu Elif Hasen ben pişireyim de geleyim istersen. Dur kızım. Bırak bakayım. Domatesimizi hazırladık arkadaşlar. Üzerine çok güzel sarımsak bıraktım. Böyle sade bir sos yapacağım. Yumurta kırmayacağım. Çünkü yumurtanın beyazları israf olacak. Sade yemek istiyorum böyle. Ekmek bana. Kırar mıyız bir tane? 1-2 tane kırarız belki. Evet. Hadi ocağa. Saç biraz büyük. Ocağa sığmadığı için piknik tüpünde kullanıyoruz bu sacı genelde. Şöyle domates soslarımız. Gördüğünüz gibi haşlana kendinden geçti. Şimdi bunları ezeceğiz. Şöyle kaşığı alıyorum buradan. Eziyoruz. Şimdi bu güzelim manzarada kahvaltı zamanı. Gel kızım gel tamam. Elif Hasan motoru çalıştırdı yine.
Havanın ne kadar serin olduğunu size şöyle anlatayım arkadaşlar. Şu an kapı pencere açık. Efsane bir rüzgar var. Hava 23 derece. Çok iyi. Şimdi hemen bulaşıkları yıkayıp yola devam edeceğiz. Şimdi işlerimizi bitirdik. Çayımızı yudumladık. Karavanımızı temizledik. Ve bu güzelim deniz kenarında olmasına rağmen yayla gibi olan havayı bırakıp şimdi Amasra'ya doğru gidiyoruz. Hava çok güzel arkadaşlar. Dışarısı 20-21 derece. Yani sanırsınız kış ayı. Hadi gidelim. İlk durak Gideros Koyu. Evet dostlar. Şimdi Gideros Koyu'na geldik. Size aşağı inemeyeceğim. Buradan çok güzel bir manzara çekimi yapacağım şimdi. Biz bundan yaklaşık bir 4 yıl önce buraya kampa gelmiştik. O dönem aracımız yoktu. Çadırla kamp yapmıştık. Hemen karşıdaki caminin dibinde. Kısmet Rabbim nasip etti. Şimdi karavanla geldik, geziyoruz. Hadi uçalım. Sıradaki durak Amasra. Yolda bizim için güzel bir anlam ifade eden bir yerde duracağız inşallah. Birazdan zaten size onu paylaşırım. Sıkı takipçilerimiz orayı biliyor. O kadar çok orayı soran oldu ki bize biz gittikten sonra. Yaklaşık 2,5 yıl önce orada yine kamp yapmıştık. Ben yaklaşık 5,5 yıl kadar Safranbolu'da yaşadım arkadaşlar. Önceki hayatımda. Buraları zaten biliyorum. Bildiğim yerlere eşimi getirdim sadece gezdirmeye. Onunla beraber de buranın birkaç yerinde kamp yapmıştık. Karavanla gelmediğimiz için hem bir arkadaş çevre ziyareti olsun hem de buraları da bir görelim dedik. Aslında biraz da o yüzden buralardayız. Yoksa gelmediğimiz bir yer değil. Kastamonu ya da Karabük. Hem de gelmişken size buraların güzelliklerini de gösterelim dedik. Şimdi bizim için o önemli olan güzel bir anlam ifade eden yere gidiyoruz. O dönem araçüstü çadırımız vardı. Yine onunla orada çok güzel bir kamp yapmıştık. Arkadaşlar Yardibi plajı. Yardibi plajı. Biz burada kamp yapmıştık daha önce. Hemen size şöyle içeriği de göstereyim. Bir iniverelim biz de bir bakalım burası ne alemde. Çok vaktimiz yok. Amasra'ya yetişmeye çalışıyoruz aslında ama son durumunu da merak ediyorum buranın. Çünkü bize o kadar çok mesaj geldi ki burası ile ilgili. İşte yok lavabo var mı, su var mı vesaire vesaire. Bartın Valiliği sayılı genel emriyle ormanlık alanlara giriş yasaklanmıştır diyor. Burayı da yasaklamışlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Biz burada araç çadırla dediğim gibi çok güzel bir kamp yapmıştık. Linkini hemen şöyle üste bırakıyorum izlemek isteyenler için. Oradan ulaşabilirler arkadaşlar. Dostlar şimdi Amasra'ya geldik. Hemen girişindeyiz tepede. Size burayı göstereceğim. Burası hemen Cide yolu. Soldan giriyorsunuz. Burada küçük köy pazarları var. Organik bal ve sebze adına her şeyi bulabilirsiniz. Girişte temin edebilirsiniz. Manzara da şöyle şu şekilde.